Herkese merhaba. Umarım enerjiniz yerindedir. Eğer enerjiniz düşükse frekans yükseltme hakkında çok güzel videolarım var. Onları izlemenizi tavsiye ediyorum. Bugün kendi değerini bilmek konusunu konuşacağız. Kendi değerimizi bilmediğimiz zaman diğer insanlar da bize değer vermezler. Yani ilk önce bizim kendi değerimizi biliyor olmamız gerekiyor. Değerlisiniz. Şöyle düşünün. İlk önce şunu söylemem gerekiyor. Değerli olmak, başarılı olmakla, güzel olmakla, çok zengin olmakla ilgili bir şey değil. Bunlar toplumun varsaydığı bir takım değer kriterleri. Ama insan sadece var olduğu için çok değerlidir. Ne olursanız olun, başarısız da olsanız, kendinizi çirkin buluyor da olsanız, parasız da olsanız çok değerlisiniz. Değer duygusu bambaşka bir şeydir. Yani tamamen içimizle ilgilidir. Ve bunu biz kendimiz bileceğiz. Kendi değerimizi ezdirmeyeceğiz. Kendimizi değersizleştirmeyeceğiz ki başkaları da bize aynı şekilde değer versinler. Biz maalesef sık sık kendimizi değersizleştiriyoruz. Bütün ilişkilerimizde, bazen akrabalarla, arkadaşlarla, komşuluk ilişkilerimizde, partner ilişkilerimizde bunu nasıl yapıyoruz? Her zaman veriyoruz, veriyoruz, veriyoruz. Çok fazla alttan alıyoruz. Çok fazla fedakarlık yapıyoruz. Vermeyin demiyorum ama verdiğiniz zaman bir alma verme dengesi olmak zorunda. Yani hep veren taraf siz olursanız eğer karşıdaki bunu kıymetsiz hale getiriyor. Sanki siz ona vermek için, ona hizmet etmek için, ona bir şeyler yapmak için anneniz sizi dünyaya getirmiş gibi davranıyor. Ve sonunda siz, çoğu insan şöyle bir yanılgıya düşüyor. Evet ben yapıyorum. Hani bir kere yaptım değerimi anlamadı ama ikinci de anlayacak ama üçüncü de anlayacak ama bir gün anlayacak. Bu maalesef çok fazla hayal kurmak öyle söyleyeyim. Yani değer bilmeyen kişiler değerinizi bilmemeye devam edecekler. Ta ki siz onlara tamam buraya kadar diyene kadar. Bunu söylemek zorundasınız. Bunu nasıl yapacağız? İki türlü davranış şekli benimseyebiliriz. Bir tanesi değerinizi bilmeyen insanları 1 2 3'ten sonra artık lütfen fark edin. Çünkü bunu çok fazla vermeye devam eden insanlar var. Yani yıllar yılı kendilerini başkalarına adamış, hiçbir karşılık görmediği halde, hiçbir değer görmediği halde o ilişkileri sürdürmeye devam edenler var. Bunu o insanlarla aranıza mesafe koyarak yapabilirsiniz. Eğer başarabiliyorsanız hayatınızdan çıkarabileceğiniz kişilerse bunlar, arkadaşlarsa ya da uzak akrabalarsa onlarla ilişkilerinizi kesin ya da araya çok uzak mesafeler koyun. Yani artık bu veriyor olmak ilişkisini sizin tarafından kesin. Ya da bunu yapamayacağınız kişilerse, eğer çok yakınınızda, işte bir ilişki yaşadığınız kişi ya da çok yakın arkadaşınızsa bu kişi, ona açık açık ben her zaman sana çok fazla değer veriyorum. Senin için şunları yapıyorum. Ama senin tarafından değer göremiyorum diye kendinizi açıkça ifade edin. Şimdi bunu yapmak bazılarınıza zor gelecek biliyorum. Eğer ben böyle bir şey söyleyemem, böyle bir şey söylenir mi, nasıl söylenir gibi düşünenler varsa aranızda, duygu ve düşüncelerini net olarak ifade etmekte sıkıntı yaşıyorlar demektir. Bu da boğaz çakrası ile ilgili bir sorun var demektir. Boğaz çakrası ile ilgili 2 tane video yaptım. Biri meditasyon videosu, biri boğaz çakramıza neler iyi gelir, nasıl açabiliriz. O çalışmaları mutlaka dinleyin ve boğaz çakranızı açın ve insanlara kendinizi kolayca ifade etmeyi öğrenin. Yoksa maalesef bize tiroid, guatr nodül olarak dönebiliyor boğaz çakrası tıkanıklığı. Sistemin bizle konuşma şekli budur. Yani bak buranda bir sorun var. Sen kendini tam olarak ifade edemiyorsun. Bu sorunu bul ve çöz ve bu çakrandaki enerjiyi aç. Oradaki enerji rahat aksın ve bu enerjinin rahat akması bütün beden enerjimize yansıyacaktır tabii ki. Dediğim gibi ya kendimizi net bir şekilde ifade ediyoruz. Ben bugüne kadar hep verdim ama artık vermiyorum kusura bakma çünkü senin tarafından bir değer görmüyorum diyoruz. Ya da o insanlarla aramıza bir mesafe koyuyoruz. Çok önemli bir şey kendi değer duygumuza sahip çıkmak açısından önce ben diyebilmeniz. Yani başka insanları kendinizden daha yukarı koymayın. Onlara hayatta daha öncelik vermeyin. Hep onların dediği olmasın. Bazen çok küçük hiç fark etmeden yapıyoruz bunları. Benim için fark etmez. Senin istediğin gibi olsun. Tamam öyle yapalım gibi. Hemen kendimizi daha aşağıda tutuyoruz. Halbuki benim için fark etmeli. Ben de bu hayatın içine dahil olmuş bir varlığım ve ikimizin de değeri bu hayatta eşit. Bunu söyleyerek karşı tarafa bu mesajı vermiş olacaksınız.
Tabii ki her zaman benim dediğim olacak diye diretmenin alemi yok. Karşı tarafın istediği gibi de olabilir. Ya da en güzeli, çok farklı düşüncelerde olsak bile asgari müşterekte buluşmak olabilir. Bir adım karşı taraf gelir, bir adım siz gidersiniz ve bir orta yol bulursunuz. Ama lütfen önceliği sadece oraya bırakmayın. Şu konuda önemli. Başka insanları kullanmaya çok meyilli olan insanlar var. Yani siz verdikçe hep alan ve almayı sonsuza dek sürdürebilecek olan insanlar var. Bu tarz insanlardan uzak durmanız gerekiyor. Çünkü sizi değersizleştirirler. Mesela bir şey yaptığınızda onlar için bir teşekkür dahi etmeyi bilmezler. Çok basit bir şey olabilir. Ne bileyim, komşunuza bir kek yapabilirsiniz. İşte ona bir kapıyı açabilirsiniz. Bir gün ihtiyacı olur, onun çocuğuna bakarsınız onun yerine. Ama bunu yapmak sanki sizin görevinizmiş gibi davranıyorsa eğer ve bir teşekkür dahi almıyorsanız, bu kıymetiniz bilinmiyor demektir. Kıymetinizin bilinmediğini fark edin lütfen. Yani bunu geçiştiriyoruz. Kendimizce içimizde affediyoruz. Hani affetmek büyüklüktür diyoruz hep. Ama değer duygusu gerçekten çok önemli. Bunu hep söylüyorum. Bütün hayatım için önemli. Yani değer duygumun oturması bana sistem tarafından hem değerli bir yere gelebilmem hem diğer insanlar tarafından değer görmem açısından çok çok önemli. Onun için bunun üzerinde bu kadar duruyorum. Ve yine değer duygusuyla ilgili çok önemli bir konu var. Hayatınız hakkınızdaki kararları lütfen kendiniz verin. Bu hayat benim ve önemli kararlarımı kendim verebilirim. Evet, başkalarına fikir danışabilirim ama onlardan sadece fikir alırım ve bunları kendi akıl süzgecimden geçirip son kararı ben veririm. Geçen gün bir danışanımla konuşuyordum. Şöyle bir şey söyledi ki, 60 yaşlarında bu danışanım. Özlem Hanım dedi, kardeşim aradı. Sen artık bu yaştasın, şöyle şöyle yapmalısın, böyle böyle yapmalısın gibi talimatlar verdi dedi. Neden karışıyor sizin hayatınıza dedim. O hep öyledir zaten eskiden beri dedi. Bakın, burada bu danışan sınırlarını çizmeyi becerememiş en başından beri. Yani hayat benim hayatım ve bütün kararları ben vereceğim. Bir başkasının benim adıma karar vermesine izin veremem. Bu da değer duygumun olmadığını, onların sanki benden daha iyi kararlar vereceğini düşündüğümü gösterir. Bu yüzden kimsenin lütfen sizin adınıza karar vermesine izin vermeyin. Değer duygunuza sahip çıkın. Çünkü çok değerlisiniz. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.